Bir mola vereyim dedim. Hemen geliyorsun yanıma. Çanakkale içinde. Çekil Sarko. Şimdi çekil. Çekil. Sarko çekil. Sarko. Kafayı yedin iyice. Çekil. Ot yoluyoruz. Görmüyor musun? Ay nasıl hava soğuk. Ana papatyayı da yolladım. Senin yüzünden papatyayı oldum bak. Ne kadar büyümüşler. Neyse ki kolay çıkıyor. O kadar yağmur yağdı, o kadar yağmur yağdı. Bahçeye dokunulmayınca otlar bürüdü. Burası benim her sene ya da hemen hemen her sene yaptığım gibi, otlarını yolduğum gibi komşumun bahçesi. O burada olmuyor çoğunlukla, o yüzden ben böyle yardımcı olmaya çalışıyorum. Geldiğinde temiz temiz bulsun burayı. Keyfini sürsün. Benim de şu sıra yapacak başka bir işim yok. Toprakla, çiçekle, böcekle uğraşmak da benim hoşuma gidiyor. Sarko bak senin yüzünden şurayı yolamıyorum. Delirdin iyice. Ne yapacağız seni böyle? Yapışık gibi, yapışık ikiz gibiyiz. Bu sene geçen seneye göre daha az bu sarı beyaz papatyalar. Sarka buralarda debelenmiş, yatırmış otları. Çiçekler bile yatmışlar. Bir de buraları böyle yolalım ki yılan gelmesin. Yılan gelmesin. Kedi köpek de var.
Yaz geldi geliyor derken, sezon başladı derken, başlayacak derken gelemedi yaz. Soğuklar geri geldi, yağmurlar geri geldi. Neyse ben bundan şikayet etmiyorum açıkçası. Şikayetçi olamam. Ben kış insanıyım. Yaz çok sevmiyorum, o sıcağı çok sevmiyorum. Şu otların boyunu görüyor musunuz? Coşmuş otlar ya. Benim bahçemde de. Ben kendi bahçemde ne zaman 1,5 ay önce falan yaptım. Onlar bile böyle olmuşlardı. Zar zor temizledim. Çiçekler belki o yüzden öyle çok çıkamadılar. Daha önce temizlemek lazımdı. Tembellikten herhalde bahçeye giremedim bir türlü. Papatyaları bir yandan köklememeye çalışıyorum. Çok güzeller çünkü kıyamıyor insan. Her ne kadar arsız bir bitki olsa da her sene çıkıyor. Daha önce söylemişimdir. Ben bunların tohumlarını bir kere dağdan bayırdan almıştım. Doğal halindeyken tohumlarını almıştım. Buraya saçmıştım kendi bahçeme falan. Oraya, buraya her yere dağıldı bunlar. Her sene çıkıyorlar. Annemin bahçesinde bile dolu. Oraya bile götürdüm. Oradan da milletin bahçesine. Herkes çok sevdi çünkü. Herkes tohumlarını alıyor. Yayılıyor. Köyümüzde de. Komşum buraya yalnız gübre atmış. Onları görüyorum burada yolarken. Otları. Ondan dolayı da böyle coşmuş olabilir bu otlar. Bir yandan yağmur, bir yandan gübre. Sarko. Ne yapıyorsun? Çekil lan. Ayağımın altında ya. Otların arasında küçücük kaldı hayvan. Gözükmüyor. Minicik. Abo. Coşmuş otlar. Ana yine papatya oldum. Ama neyse. Çok fazla var, sorun yok. Havayı görüyorsunuz mu? Nasıl gri, bulutlu. Köküyle çıkarıyorum ki tekrar çıkmasın bu sene diye. Burada bir tane keçi koyun olacak. Ne güzel yer bunları.
Ne yapıyorsun lan? Saklandın mı oraya? He? Gölgelik mi oluyorsun? Her yer gölge zaten. Ne işin var senin orada? Daha mı rahat oluyor? Şu an kolayca çıkıyor otlar. Bir sene biraz geç kalmıştım. Hiç o kadar zorlanmıştım ki. Çıkmıyordu bir türlü. Şimdi çok kolay. Ama toprağıyla beraber geliyor. Onu tekrar silkeliyorum ki bu otları attığım zaman toprak buradan gitmesin, bahçede kalsın diye. Nora nereye gidiyorsun? Eve. Şşt. Nora. Nora. Çabuk eve. Çekil oradan çabuk. Nora da sokağa çıkmış. Yapmaya çalışıyor. Sokaktakileri havlıyor. He? Bununla çok üzücü bir şeyler yaşıyorum ben bununla. Ne oldu? Ne hastalığı ne biliyordum şimdi unuttum. Bir hastalığı varmış bunun. Hey. Felç oluyor gibi, kasık gibi oluyor. Mi? Ne deniyor ona ya? Epilepsi gibi mi? Epilepsi gibi mi? Öyle diyeceğim epilepsi. Mahvoldum. Geldiğinde de oldu. Geldiğinde de oldu. İlk geldiğinde. Geldiğinde de oldu. Ama o kısa sürdü. Kasık gibi hayvanım kalkamıyor. Felçli gibi. Kaç dakika sürüyor? Kaç dakika sürüyor? Bayağı sürdü bu sefer. Artı tam kendine gelir gibi oldu. Çıkarttım tuvaletini yaptı, çişini yaptı şuraya. He. Gittim, hadi açılsın dedim. Biraz daha yürüdüm. İnan zor geldik. Çarpıp çırpıp. Bunların ilaçları oluyor. O ilaçları işte almak gerekiyor. İnternetten okudum. İşte bir veterinere gidip onun reçetesiyle ona göre bakmak lazım. Ya onlar olunca o nöbetleri dengeliyor. Ben de onu öğrenmek istedim. Belki sen bilirsin dedim. Duydum ben, bunun köpeklerde çok oluyormuş bu. Ama ilaçlarla dengeleniyor. İlaçlarla dengeliyorlar onu. Sağlam bir tanesine git. Hangi ilacı veriyorsa onu kullan yani. Sen öyle onun tek başına alamazsın öyle de. Veterinerin reçetesi lazım. Ay, bence de. Aynen, reçetesi lazım. Bak şu da var. Şunu yapabilirseniz şunu yapın. Benim arkadaşım mesela, onun da köpeği çok ciddi bir hastalığı vardı. Aydın Veterinerlik Fakültesine götürdü, üniversiteye. Onlar var ya, böyle acayip ilgileniyorlar. İlacı varsa yazıyorlar ve pahalı bir şey olmuyor orası. Hani araştırma fakültesi Aydın. Aydın. Aydın, yani buradan 2 saat, 2,5 saatte varılıyor hani üniversitesi. Öyle olacaksa götürürüz ya. Tabii onlar çok güzel ilgileniyorlar, araştırıyorlar, kanını alıyorlar, varsa röntgen çekiyorlar, her şeyi yapıyorlar. Onlar hani derlerse, evet bu epilepsi derlerse ona göre bir ilaç yazarlar. Hadi sen durma yolda. Hadi görüşürüz. Abla benim karşı komşum, çok severim. Bir köpeği vardı zamanında. Çok seviyor köpekleri, hayvanları, kedileri, hepsini. O ölünce hasretiyle böyle barınaktan yeni bir köpek sahiplendi. O da epilepsi çıkmış, baksanıza. Aydın Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürmesini tavsiye ettim artık. Oradakiler araştırıyorlar, güzel güzel bakarlar, incelerler. Sonuçta vardır ilaçlara, ona göre nöbetlerini seyrekleştirir belki. Sarko çekil. Senin görüyor musun bak neler oluyor. Sen çok şükür sağlıklısın.
hayvancıklar. Hadi bu sahipli. Bir de sahipsiz olanlar sokaklarda böyle. Bu tarz hastalıklara yakalananlar hiçbir şey yapamıyor tabii. Öyle ölüp gidiyor hayvancıklar. Dili yok ki söylesin. Birinin de merhamete gelmesi lazım ki veterinere götürsün. Veterinere götürmezse barınağa götürsün diyeceğim ama barınağa gitti mi de geri gelmiyor artık. Böyle bir gerçek var artık, Türkiye gerçeği. Çekil. Yani bu kanunlar çıktığından beri yani hiçbir hayvancığı götürmedim barınağa. Çünkü oraya giren artık çıkamıyor. Böyle bir günaha giremem. Kısırlaştırma için bile götürürdük önceden, çok artık götürmüyoruz. Çünkü sahiplendirme olmadan asla çıkışına izin vermiyorlar artık hayvanların barınaklardan. Sonları zaten malum. Şimdi burada bu merdiven önü çiçeklerini yolmak zorundayım. İnsanların geçiş yapabilmesi için mecburen, hiç istemiyorum ama mecburum. En azından bunları ben vazoya falan koyayım. İnsanların geçebilmesi için buradan bunlar yolunmak zorunda. En azından şu ileridekileri bırakırım. Şunlara baksanıza ne güzel. Dağdan bayırdan topladığım çiçekler bunlar. Sarko, ezdin her şeyi. Çekil oradan. Çekil. Ana, gitti otların arasına yattı hayvan. Şunları otlardan ayrı toplayayım ki karışmasın. Çok güzeller ya. Kıyamıyorum ama yapacak bir şey yok. En azından şu bölgeyi toparlayayım bir. Diğerlerini bırakacağım. Şu da kocaman. Şuna bakın. Bu bir kök bu. Bu sadece bir kök. O kadar çok oluyor üzerinde. Bunu vazoya koyacağım. Şimdi bunlar kuruyunca tohuma duruyor çiçekler. Öyle olunca kontrolsüzce yayılıyor. Bahçenin her yerinden çıkabiliyor. Şu kaktüsler sarkıyor aşağıya doğru. Onlar da rahatlar biraz. Burada çünkü boğuyordu onları. Kaktüs mü artık ne? Adını bilmiyorum bunun. Çok güzel çiçekleri oluyor onun da. Daha kaç 3-4 yıl 4 yıl önce falan ekmiştim bunları. Benim bahçemde o kadar azmışlardı ki bu çiçekler.
köklediklerimi, kopardığımlarımı burada komşumun bahçesine gömmüştüm ondan izin alarak. Dedim böyle bir şey ister misin? O da olur dedi. Onlar da yıllar içerisinde coştu böyle. Duvarı tamamen kapladılar. Ve duvarları yemyeşil oldu. Bu sarmaşık kaktüsle. Evet. En zorlu kısım bitti. En zorlu kısım bitti. Papatya. Şu papatya falları. Siz de alalım vazaya. Bakın şurada bir tane beyazlı var. Çok güzel. Şunlar son şeyler. Yolmak istediğim çiçekler. Onun dışındakileri yolmayacağım artık. Onları bırakacağım. Onlar da tohuma dursunlar. Toprağıyla çıkıyor ya. Nini, ne yapıyorsun? Bizim kediler de tabii bu tarafa geçiyorlar. Buralarda eğleniyorlar. Komşu da olmayınca onlara bir gezinti alanı. Toprak da böylece bir nefes alsın. Olur da bir şeyler ekmek isterse onun için de iyi olur komşum için. Geldiğinde temiz temiz bir bahçesi olur. Bu noktada biraz zor oluyor. Papatyayı ve yabani otları ayırmak. Bir mola vereyim dedim. Hemen geliyorsun yanıma. Hadi Sarko git sen.
Hadi. Şu kapşonu takmasam valla donacak kafam. Çanakkale içinde ölüyor beni. Ölmeden mezara koydular beni. Gençliğime eyvah. Sarko. Bildiğin orman. Bu kadar boylu otların arasında da tabii tam bir yaşam oluyor. Böcekler, solucanlar, salyangozlar, bir şeyler dolu. Bakın salyangoz. Bir eldiven kullansam aslında ama yanımda yok ya da evde yok. Daha iyi olurdu. Ama böyle ben alışmışım. Elimle hissetmeliyim otu böceği. Benim çocukluğum tarlalarda geçti tabii. Alışkınım. Sorun yok benim için. O kadar çok açıyor ki bu da. Bütün bir sene boyunca. Tabii özellikle şu dönem. Şu otun köküne bakın. Toprağı da alıp götürecek. Bu ot bahçe olayını kapatayım artık. Oo. Bu nasıl bir köktür böyle geç? Topraktan çıkmıyor. Heh. Burası beni yoğurdu.
burası kaldı. Artık bitirmek istiyorum. Gideyim kendime bir kahve yapayım. Bak, bu kadar ot böyle olunca burada çünkü şey vardı. Kral halısı denen bir çiçek vardı. Böyle yayılıyordu. Bu toprakta bu otlar bürüyünce o yok olmuş. Bir iki tane çıkmış olsa onlar yayılırdı şu an. Hiç görmüyorum. Bunlar yaşamasına izin vermemişler. O çiçeğin. Halı gibi böyle her yeri rengarenk kaplıyordu. Öldürmüş bu şeyler onları. Yaşamasına izin vermemişler. Kökler baskın, boyuyla, gölgesiyle baskın olunca. Ötekisi de böyle sadece toprak üzerinde yaşıyor, boy yapmıyor. Sadece yayılan bir bitki olunca ölmüş gitmiş yok olmuş. Burada varmış. İyi. En azından bir tanesini yoldum yanlışlıkla. Neyse bayağı var orada. Bakın bu. Bu böyle her yere yayılıyor. Toprağa doğru ekeyim bari çıkar. Belki. Belli olmaz. Ama daha burada var. Bir tek burası kalmış. Ve bitti. Ay çok şükür. Yoruldum iyice. Bakın bu bir çeşit ada çayı. Bunu Foça'dan almıştım. Benim bahçemde ölüyordu. Ölmek üzereyken bu bahçeye gömdüm. Buranın toprağı daha iyi bizimkine göre. Daha derin, o yüzden burada coştu. Çok güzel oldu. Harika. Güzel güzel açıyor. Az önce bahsettiğim halı, kral halısı da bu. Bu böyle yayılıyor. Bu arada şurada da bir sürü bu ufaklıkları görmüştüm. Bunlar herhalde bir çeşit ot dedim ama bunlar da o çiçektenmiş. O yüzden onları da bıraktım. Yani yaşamaya devam edecek. Bu, ona sevindim en azından. Her yerde böyle fidanları var. Gayet güzel o zaman. Yaşayacak. Gelincikleri de bıraktım. Bu sene çok azlar. Normalde çok fazlaydılar. Bu sene burada çok azlar bu bahçede. Normalde bu bahçe tamamen gelincikle dolar. Gene dediğim gibi otlardan herhalde olmadı bu sene. Bu birkaç tane böyle kalmış. Onları da bıraktım. Ki tohumları dökülsün seneye. Okey, bu kadar. Şu güzelliğe bakın. Evet, görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dikili'den herkese selamlar olsun.